İster güzel sanatlar meraklısı olun, ister Da Vinci'nin tablosunu DiCaprio gibi anlatmakta zorlanıyor olun. Sanat ve müzeler dünyasının bazen eğlenceli olabileceğini inkar edemeyiz. Ancak bu tür yerlerin sessiz salonlarını daha eğlenceli yapan şey, gerçekten beklenmedik şeylerin birden ortaya çıktığı zamanlardır. Bunlar rastgele gündelik nesneleri paha biçilmez sanatla karıştıran izleyicilerden, müzedeki ikizleriyle fotoğraf çeken sayısızca insana kadar. Şimdi gelin hep beraber bazı komik beklenmedik müze bulgularına göz atalım. Tesadüfi benzerlikler. Selfie terimi 2000'lerin başında ortaya çıkmış olabilir. Ancak kendini hareketsiz bir görüntüde yakalama sanatı, portreler ve heykeller biçiminde yüzyıllardır var olmuştur. Değişen moda trendleri ve güzellik standartları bir yana, insanlar hiç değişmemiş sanırım. Belki de bu yüzden insanlar portrelerde tanıdık simalara rastlarlar. Ya da bazı insanlar gerçekten de ikizlerini herhangi bir müze galerisinin duvarında asılı bulabiliyorlar. Örneğin tarihi ikizini New York'taki Met Müzesi'nin duvarında bulan Curzon gibi. Bu adam kendisini 1850'lerden kalma genç kocanın ilk pazarlaması adlı bir tabloda buluyor. Oldukça esrarengiz değil mi? Ya da birbirinden alakasız olan bu iki kişinin 1883 tarihli bir Rus yazarın betimlemesi olan bu tabloyla benzerliklerine ne dersiniz? Bu iki kişi gerçekte birbirine benzemeseler de resimdeki adam ile yan yana getirildiklerinde görülen benzerliği inkar etmek çok zor. Belki de benzerlik sakallar ve hafif dağınık saçlardır. Tıpkı bu adamın güçlü saç oyununun onu Don Andres de Andrade'ye benzetmesi gibi. Elbette ki benzerlik her zaman saç ile olmuyor. Örneğin bu adam sakalıyla Chicago Sanat Enstitüsü'nde bulunan İsviçreli heykeltıraş James'in portresinin yanında durduğunda ikisinin benzerliği bizi fazlasıyla şaşırtıyor. Muhtemelen bu adam başka hiçbir şeyden bu kadar gurur duymamıştır. Hatta benzerlik sadece sakalında değil, aynı saç rengi ve saç şekline bile sahip. Bu arada başka bir yerde sosyal medyada fotoğrafını paylaşan birinin Mavi'nin Onurlu Amirali adlı bir portrede süper havalı dublörü gibi görünüyor. Aynı benzerlikte kaşlar, keçi sakalı ve bir Afro-Amerikalı olarak her yönden benzerlik gösteriyor. Her ne kadar insanların tarihi bir figürle aynı saçı paylaşması kesinlikle havalı bir şey olsa da bir de bazı insanların sadece yüz özelliklerine dayalı portre ikizleriyle karşılaşması bence daha da etkileyicidir. Adı Lida Hurt olan birinin Birmingham Sanat Müzesi'nde asılı duran ve 1600'lerden kalma bir tablo olan Van der Graaf ailesinin portresinin yanında kız kardeşinin bir fotoğrafını paylaşması benimle aynı fikirde olduğunu gösteriyor sanırım. Vay canına, gerçekten de ikiz gibi görünüyorlar. Bu arada adı Evin the Terrible olan birinin benzer bir şekilde 16. yüzyıldan kalma Baviera Dükü 5. Albert'in biraz daha günümüzdeki ikizi gibi görünüyor. Tek ihtiyacı olan kabarık bir şapka ve böylece görünüşünün hak ettiği gibi kraliyet hayatını yaşamaya başlayabilir. Tabii ki de bizim yüzyılımızda değil. Ve eğer destek için krallığın bir şövalyesine ihtiyacı olsaydı bu adam güzel bir seçenek olabilirdi. Görünüşe göre Kaliforniya'daki Norton Simon Müzesi'nde asılı olan bu portredeki zırhlı adam uzun zamandır kayıp soyundan geliyor. Sakalından burnuna ve gözlerine kadar bu adamın zaman yolcusu olmadığına ikna olmak çok zor. Çünkü zaman yolculuğunun varlığına inandığımızda işte o zaman Stanhart adındaki bir adamın 1567'de seçilen Venedik başyargıcı Pietro Loreda'nın Teksas'taki Kimball Sanat Müzesi'nde bulunan bu portreye nasıl bu kadar benzediğini kesinlikle açıklayabiliriz. Ayrıca Rebecca Flanor yapımı 1891 olan Kırık Sürahi adlı bir portrenin yanında bir fotoğrafını çektikten sonra 2017'de Reddit'te viral olan bir gazetecinin onu fark etmesiyle gazetede paylaşması gündem olmuştu. Portredeki kız gözle görülür şekilde Rebecca'dan daha genç olabilir. Ancak kabul etmelisiniz ki benzerlik gerçekten de inanılmaz. Prestijli müzelerden sergileyen diğer kadınların bu iki fotoğrafı da bir o kadar inandırıcı. İlki kendini Berlin Müzesi'nde bulunan Kudunes tarafından paylaşırken ikinci kadın ise 17. yüzyıla ait Rembrandt'ın Juno isimli portresiyle poz verirken görüyorsunuz.
Ayrıca Cleveland Sanat Müzesi'nde ürkütücü derecede benzer bir portre ile poz veren arkadaşın bir fotoğrafını paylaşan bu şahıs gerçekten de insana bu benzerliğin nedenini soruşturmasını itiyor. Ve bu isimsiz adama gelince, Philadelphia Sanat Müzesi'nde bulunan bu resimdeki kişinin hem pozuna hem de kıyafetine az çok uyuyor. Yine de bana sorarsanız muhtemelen en iyisini Pablo Picasso'nun Dostum Fernandez Soto adlı portresindeki tıpkı orijinalinde olduğu gibi yanında poz veren bu arkadaşın en iyisini yaptığını söyleyebilirim. Bununla birlikte Fransız ressam Gustave Courbet'in Çaresiz adlı portresindeki hareketine uyan bu isimsiz adamı eklemeden geçmeyelim. Elbette ki bu karışıma birkaç ünlü yüzü dahil etmezsek olmaz. Aktör Oscar Isaac'i eski Makine gibi filmlerde ve oldukça etkileyici yeni Star Wars filmlerinde görmüş olabilirsiniz. Ancak onu Rönesans ressamı Raphael'in 1500'lü yıllardan kalma ve şu anda Paris'te sergilenen Arkadaşla Portre Yapmak adlı tablosunda da görmüş olabilirsiniz. Raphael ve arkadaşları hakkında yeni bir film çekerlerse bu oyuncu yönetmeni için çok fazla çaba sarf etmeyecek gibi görünüyor. Muhtemelen bir tanıtma ihtiyacı duymayan başka bir yüz daha. 1600'lerin başında İspanya ve Portekiz'i yöneten 6. Philip'in reenkarnasyonu gibi görünen Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg ile arasındaki benzerliğe bakmanızı istiyorum. Oldukça tuhaf değil mi? İnsanların kendilerini portrelerde ve resimlerde bulması acaba nasıl bir şeydir? Hiç düşündünüz mü? Bunu bir kenara koyalım. Peki ya birden kendinizi bir heykel şeklinde bulsaydınız ne olurdu? Tıpkı eski Roma İmparatoru Adrian'ın heykelinin yanında durarak internette resmini paylaşan bu adam gibi. Neyse ki soldaki adam heykeldekinin aksine yüzünün herhangi bir yerini kaybetmemiş. Eksik parçalardan bahsetmişken bu kişi inanılmaz derecede mükemmel eşini bir müzede buldu. Heykelin geriye kalan parmakları fotoğrafçı tarafından dengelendi. Çılgın değil mi? Bu arada İtalya'daki bir müzede bu genç adam fazlasıyla gerçekçi eşini keşfetti. Peki siz bütün bu harika ikizler hakkında ne düşünüyorsunuz? Matrix'te bir aksaklık mı var acaba? Öyle düşünüyorsanız baş parmağınız beğeni düğmesine basabilir. Ya da bunun bir dizi tesadüften başka bir şey olmadığını düşünüyorsanız abone ola basabilirsiniz. Her iki durumda da kaybedeceğiniz bir şey olmaz. Şimdi müzelerde ve galerilerde daha garip olan bazı olaylara geçelim. Tesadüften sanatlar. 2017'de İskoçya'nın Aberdeen kentindeki Robert Gardner Üniversitesi'nde bir sanat sergisi sırasında bir ananasın cam çerçeveyle mütevazi bir şekilde korunduğu ortaya çıktı. Bu aslında bir şaka olsun diye iki arkadaş tarafından yapılmıştı. Nasıl mı? İki üniversite öğrencisi olan Lloyd Jack ve Rory Gray sergiye göz atarlarken boş bir masa gördüklerinde onlara göre bu masa işgal edilmesi için onlara yalvarıyordu. Böylece bu iki arkadaş yakındaki bir süpermarkete gitti ve rastgele bir ananas aldılar. Daha sonra sinsice sergideki bu boş masaya koydular. Hiç kimse onların bu sinsi davranışını fark etmedi. Sonrasında bu iki arkadaş ananası masada bırakarak sergiyi terk etti. 4 gün geçtikten sonra sergiye döndüklerinde serginin bir parçası sanılan ananaslarının artık bir cam vitrin tarafından korunduğunu keşfettiklerinde şok oldular. Dahası insanlar ananası gözlemliyor ve ne anlama geldiğine dair kendi yorumlarını tartışıyorlardı. Sanat galerilerindeki bazı absürt şeyleri çok derin düşünüyoruz ve gerçek sanatın yalnızca bir galeride olabileceğini düşünerek orada bulunanlara anlam yüklemeye çalışıyoruz. Tıpkı bu olayda olduğu gibi insanlar ananasta bile bir şeyler görmeyi amaçlıyordu. İki arkadaş eğleneceklerini düşünerek yapmışlardı. Ancak daha sonra organizatörler hileyi keşfettiğinde sergiden bir ürünün kaçırıldığını ve yerine bir meyve konulduğunu düşündüklerine pek de eğlenceli tarafı kalmamıştı. Organizatörler biraz araştırma yaptıktan sonra cam vitrinin hademe tarafından oraya yerleştirildiğini gördüler. Ancak hademenin ananası getiren çocuklarla istemeden işbirliği yapmasının nedeni ne olursa olsun
olsun, bu olay bir nesnenin kazara sanat haline gelmesinin yalnızca bir örneğidir. Bir başka örnek ise Mayıs 2016'da benzer bir durumda San Francisco Model Sanat Müzesi'ni ziyaret edenler mevcut serginin bir parçası olduğunu düşünerek yerdeki bir çift gözlüğün kurbanı oldular. Ve görünen dahiyane hareketin arkasındaki sanatçılar 16 ve 17 yaşlarındaki iki genç olan Tiji Kıyatan ve Kevin Negua idi. Görünüşe göre ikisi de sergilenen sanat eserlerin tadını çıkarıyorlardı. Gri bir battaniyenin üzerinde sadece doldurulmuş bir hayvandan oluşan garip bir eser gördüler ve insanların neden böyle bir şeye sanat dediklerini sorgulamaya başladılar. Acaba insanlar sergilerde gördüğü her şeyi sanat olarak mı görüyordu? Teoriyi test etmek için Tiji Kıyatan bir çift gözlüğü yere koydu ve uzaklaştı. Daha sonra tahmin ettiğiniz gibi işe de yaradı. Kısa süre sonra insanlar bu gözlük ile aralarındaki mesafeyi korumaya dikkat etmeye ve etrafını sarmaya başladılar. Gençler başyapıtlarının beğenildiğini görünce çok şaşırdılar. Ancak hepsi gülmek için yapılmış olsa da Tiji Kıyatan modern sanatı eleştirmek adına onu övmeye devam etti. Kendisinin ve arkadaşının ilk başta yaptıkları gibi bazılarının modern sanatı bir şaka olarak yorumlayabilirken diğerlerinin ondan nasıl büyük manevi anlam bulduğunu görmenin ilginç olduğunu söyledi. Ya da en azından rastgele gündelik nesneleri anlamlandırmaktan zevk alıyorlardı. Aynı derece doğru olan bir şeyde garip bir şekilde insanların bazen aynı davranışı galerinin dışında da sergileyebilmeleridir. Arkadaşlar, bazen gördüğünüz sadece normal bir nesnedir. Anlam yüklemeye çalışarak kendinizi yanıltmanıza gerek olmayacak kadar basittir. Önemli olan sadece ne zaman neye odaklanabileceğini bilmeniz gerekiyor. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.